Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Kar topunun Baby One ipini kullanarak harika bir model başlayacağız. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bebe yünlerinden. Bununla güzel bir model başlayacağız hep birlikte inşallah. Kullanacağım şiş 3,5 numara. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle küçük bir parça başladım. Bunun üzerine modelimizi kuracağız. Şöyle 3 sırada haroşa oluşturdum. Lastik olarak kullanacağım. Şimdi modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısından oluşmakta. Şöyle ayarlayacağız. 4, 4, 4, 4 artı 2 ilmek ekleyeceğiz sonuna. Benim şu anda toplamda 18 ilmek var şişimde. Şimdi modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Siz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Lastiğin ön yüzünden modeli kurmaya başlayacağız. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi şöyle 2 kez örüyorum arkadaşlar. Yani ilmeğin boyunu uzatacağım. Arka yüzünde. Şu şekilde ilmeklerimi 2 kez örerek devam ediyorum. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 2 kez dolayarak da örebilirsiniz. Hangisi elinize kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ama bu şekilde ilmeklerin boyu daha eşit oluyor. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi şöyle ikişer kez örerek yani 2 dolama olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Son ilmeğimi de yaptım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ikişer kez düz örerek sıra sonuna geldik. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin boyunu uzatıyorum. 1, 2. 2 ilmeğin şöyle açarak boyunu uzattım. Birinci ilmeğimi önden alarak ikinci ilmeğimi de arkadan aldım. Şu şekilde yerlerini değiştirdim. Şöyle bir çapraz yaptım. Bunları ters olarak örüyorum. Yani tek tek 2 ilmek ters ördüm. İlmeklerimi çapraz yaptıktan sonra 2 ilmeğimi açtım. Birinci ilmeğimi arkadan aldım. Sola çevirdim. İkinci ilmeğimi de sağa çevirdim. Şöyle bir görüntümüz oldu. İlmeğimin boyunu uzattım. Birinci ilmeğimi önden aldım. İkinci ilmeğimi arkadan aldım. Öne getirdim. İlmeklerimi ters ördüm. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi birinci ilmeğimi arkadan aldım. Tellendirmeden alırsam ikinci ilmeğimi de önden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Çapraz yaptık. Ön yüzünde şöyle bir görüntümüz oldu. 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Birinci ilmeğimi önden aldım. İkinci ilmeğimi arkadan aldım. Öne getirdim. Ve ilmeklerimi ters ördüm. Birinci ilmeğimi arkadan aldım.
Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın. Sola dönen ilmeğim önde. Bunun da ikinciyi sola döndürmüş olduk. Ortada buluşacaklar. Şöyle bir görüntümüz olacak. 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Şu şekilde aldım. Birinciyi önden aldım. Diğerini arkadan aldım. Ve ilmeklerimi ters olarak ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Onu da aynı şekilde yapıyorum. Birinci ilmeğimi arkadan aldım. İkinci ilmeğimi önden aldım. Yani şaşırırsanız arkadaşlar ön yüzünden bakabilirsiniz şöyle. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bakın şöyle, 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 şöyle. Yani ben 4 model üzerinden anlatıyorum. Şöyle üçgen yaptım. Burada bir üçgen oluşturdum. Burada. Şimdi 3. sıra ön yüzüne geçtik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi yine 2 kez örüyorum. 2 kez düz ördüm. Şu ortadaki 2 ilmeğimiz bakın şu üçgenin ortasındaki ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Aldım bunu. Sıradaki 2 ilmeğimi ördüm bir kez. Çıkardım şişimden. Tekrar ördüğüm ilmeği sol şişime taktım ve aradan çıkarttığım ilmeği 2 kez örüyorum. Aradan çıkarttığım ilmeği 2 kez ördüm. Arka boşluktan çıkarttığımı. Şimdi sıradaki ilmeğimi 2 kez örüyorum. Şu ortadaki 2 ilmekte bu işlemleri yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimi 2 kez ördüm. Bir tane daha 2 kez ördüm. Diğer ilmeğimi de. Şu ortadaki 2 ilmeğe bakın şu üçgenin ortasında kalan 2 ilmek, iç tarafta kalan 2 ilmekte bu işlemi yapıyoruz. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartalım, örmeden alalım. Sıradaki 2 ilmeğimizi düz örelim. Şişimizden çıkartalım. Çıkarttığımız ilmeği tekrar sol şişime taktım. Aradan çıkarttığım ilmeği de taktım ve 2 kez örüyorum arada. Arka boşluktan çıkarttığım ilmeği 2 kez ördüm ve şişimden çıkarttım. Daha sonra diğer ilmeği 2 kez örüyorum. Şöyle bir görüntümüz olacak. Şu 2 ilmeğimizi 2 kez örüyoruz bunları. Bir ördüm. Diğerini de 2 kez ördüm. Yine ortadaki ilmeğe geldim. Ortadan ikinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Örmeden aldım. Ve sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Çıkarttığım ilmeği tekrar sol şişime aldım. Aradan çıkarttığım ilmeği önce örüyorum. 2 kez düz ördüm. Daha sonra diğer ilmeğimi 2 kez düz ördüm. Yine bunları arka yüzünde ilmeklerin boyunu uzatacağımız için 2 kez örüyoruz ilmeklerimizi. Sıradaki 2 ilmeğimizi ikişer kez ördüm. 1, 2 ördüm. Ortadaki 2 ilmeğe geldik. Bakın ortada şöyle buluşmuş 2 ilmeğimiz var. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Tekrar bunları sol şişime taktım. Arka boşluktan çıkarttığım ilmeği 2 kez ördüm. Daha sonra arkasındaki ilmeği 2 kez ördüm. Kenarda bir ilmek var. Onu da 2 kez ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Pardon, 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 4. sıra arka yüzündeyiz. 4. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi boyunu uzattım. Diğerini de boyunu uzattım. İlk ilmeğimi arka taraftan aldım. Diğerini de önden aldım. Yerlerini değiştirdim. Daha sonra bu ilmeklerimizi ters olarak ördüm. Bakın üçgen
yapmıştık. Şimdi onu kapatıyoruz üçgenimizi. 2 ilmeği çıkardım. Boyunu uzattım. Birinciyi önden aldım. İkinciyi arkadan aldım. Bu ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Bir, iki ilmeğin boyunu uzattım. Birinciyi arkadan aldım, diğerini önden aldım ve ilmeklerimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Birinciyi önden aldım, ikinciyi arkadan aldım. İlmeklerimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Birinci ilmeğimi arkadan aldım, ikinciyi önden aldım. Şöyle tekrar. Evet. 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Birinciyi önden aldım, diğerini arkadan aldım. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Evet, bakın model böyle devam ediyor arkadaşlar. Tabii böyle tam kendini göstermiyor. Yine 2 ilmeğimizin boyunu uzatalım. Birinci ilmeğimizi arkadan aldım, diğerini de önden aldım ve ilmeklerimi ters olarak ördüm. Çapraz yapıyoruz. Bir defa sağa, diğerini sola çeviriyoruz. Birinci yönden, diğerini arkadan aldım. Ve ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın arkadaşlar, modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 4 sıradan oluştu. Şöyle bir görüntümüz olacak. Tabii ki ilerledikçe model kendini tam gösterecek. Böyle pek bir şey anlaşılmıyor. Model ilerledikçe harika görünecek bence. Hemen bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi 2 kez örüyoruz burada. İlmeklerimizi 2 kez düz olarak örelim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak ikişer kez ördüm. Şimdi ikinci sıra arka yüzüne geçtik. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerin boyunu uzatıyorum. 1, 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Birinci ilmeğimi önden aldım. İkinci ilmeğimi arkadan aldım. Çapraz yaptım ve ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi de tek tek ama. 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Birincisini arkadan aldım. İkincisini önden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Önden aldım, diğerini arkadan aldım ve ters olarak örüyorum. Arka taraftan aldım birincisini, ikincisini önden aldım. Şöyle. İki ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Birincisini arkadan aldım, diğerini önden aldım. Şöyle bir çapraz yaptım. 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şöyle sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum.
Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Bakın modelimiz kendini göstermeye başladı. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu üçgenin ilk ilmeğini 2 kez düz olarak ördüm. Ortadaki 2 ilmeğin, ikinci ilmeğin yani arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar sol şişime aldım bu ilmekleri. Aradan çıkarttığım ilmeği 2 kez ördüm önce. Daha sonra arkasındaki ilmeği. Yani bütün ilmeklerimizi yine 2 kez öreceğiz. Sıradaki 2 ilmeğimizi de yine 2 kez örüyoruz. Sadece burada yapacağımız işlem şu aradaki 2 ilmeğimiz. Şu üçgenin arasındaki 2 ilmeğimiz, ortada buluşan 2 ilmeğimiz var ya, bunu önce arka boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum. İkinci ilmeğin arka boşluğundan. Daha sonra 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar sol şişimi aldım. Diğer şişimi de ilmeğimi de aldım ve tekrar bunları 2 kez örüyorum. İlmeklerimi 2'şer kez ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Aradaki 2 ilmeğimizi 2 kez ördüm. Ortadaki 2 ilmeğe geldik. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şu şekilde aldım. 2 ilmeğimi düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bu 2 ilmeğimi sol şişime aldım. Önce birinci ilmeğimi 2 kez ördüm. Sonra arkasındaki ilmeği 2 kez ördüm. Yine şu ortadaki 2 ilmek. Bakın bu işlemi yapıyorum. Önce arkasından bir ilmek çıkardım. Daha sonra 2 ilmeğimi düz ördüm. Sol şişime tekrar aldım. Aradan çıkarttığım ilmeği önce 2 kez ördüm. Daha sonra diğer ilmeğimi. Kenarda bir ilmeğim var. Onu da 2 kez ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerin boyunu uzatacağım. 1, 2 ilmek boyunu uzattım. Önce birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. Diğerini ön taraftan aldım. Çapraz yaptım. Bunları ters olarak ördüm. 2 ilmeğin boyunu uzattım. Birinciyi önden aldım. Diğerini arkadan aldım. Çapraz yaptım. Ters olarak ördüm. İki ilmeğimi çapraz yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Şöyle birincisini önden aldım, diğerini arkadan aldım ve ters olarak ördüm. 2 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Birincisini arkadan aldım. İkincisini önden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimizin ilerlemiş hali böyle. Bir de şöyle daha önce yapmış olduğum bir parça var. Onu göstereyim size. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde olacak.
Bunu da daha önce yaptım size göstermek için. Bunu da beraber yaptık. Bunu haroşa lastik üzerine başladım. Beraber yaptığımızı haroşa lastik üzerine yaptık. Bunu da şöyle kanalımda olan tekstil tipi başlama diye bir lastik modelimiz var. Anlatımı var kanalımda. İsterseniz aşağıya linkini bırakırım. Onu da onun üzerine yaptım. Bakın sizce hangisi daha güzel olmuş? Tabii ki istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Ben bu ikisini tercih ettim bugün göstermek için. Evet, modelin arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle güzel salaş bir model. İstediğiniz iple de uygulayabilirsiniz. Şöyle görüntüsü olan güzel bir model. Farklı bir model isterseniz bu model gayet uygun bence. Bu modeli daha çok yetişkin örgülerinde uygulanabilecek bir model bence. Sizler de nelerde kullanırsınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yelek, hırka, süveter yapımında gayet güzel ve kullanışlı, kolay bir model. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.